Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte son derece basit bir file bone çalışması yapacağız. Bu bonenin önce ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Esnek bir iple örmüştüm ben. Genişliğimiz 23 santim. Uzunluğuna da bakalım. Evet, uzunluğu da 15 santim kadar. Ne kadar ip kullandık hemen onu da birlikte bakalım. Pullarla birlikte koyuyorum. 22. Demek ki 20 gram ipten rahatlıkla böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Aksesuar olarak pul, boncuk ya da herhangi bir şey kullanmadan şu şekilde sade olarak bile kullanabilirsiniz. Bunun yalnız yanlarına ben uzun zincir ve birkaç model eklemeyi düşünüyorum. Tamamlayınca bunu da sizinle paylaşacağım. Tığ olarak da şöyle 5 numara 3 milim tığ kullanacağız. Bugün size çalışmayı Alize koton iple deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bunlar koton ipti. Alize koton birazcık daha ince bir ip. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Malzemelerinizi hazırladıysanız bone yapımına geçelim. Bu bonenin mantığını size anlatayım. Çok basit. Yarım saat içerisinde rahatlıkla bunu örebilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz. Ortaya 18 tane ikili trabzan yapacağız. Sonraki sıramızda her birinin arasında birer zincir olacak. Sonrakinde 2 zincir, sonra 3, 4, 5, 6, 7. Ben bu çalışmada 7 tane zincire kadar artırma yaptım. Yani her sırada bir zincir artırdım. Sonrasında ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra daha düz ördüm ama bunun uzunluğunu siz kendi kafanıza yerleştirip, çünkü kullandığınız ip yine alın bölgenizin genişliğine göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Bone yapımına sihirli halka yaparak başlayalım. Basit yöntemle göstermek istiyorum bu çalışmayı. Bu şekilde parmağıma doladım, tığ içinden geçirdim, buraya bir tane kilit oluşturdum. Şimdi oluşturduğum bu halkayı şöyle çift ip şeklinde kullanacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Gevşek örelim. Tığımın üzerine ip aldım. Oluşturmuş olduğum bu halkanın içerisine tığımı geçirdim. Tığın üzerindeki 3 tane ipi önce ikisini sonra diğer ikisini alarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Zincirle birlikte şu an 3 tane oldu. Toplamda 18 tane bu şekilde ikili trabzan yapalım. Birinci sıramı tamamladım. Bir üst sıraya nasıl geçiyoruz? Şimdi bakın, şurada 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncünün tepesinden hemen şu şekilde tığımı geçiriyorum. Ve tığın içinden geçirerek buraya bir tane ilmek kaydırdım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bütün sıralarda sıra başına geçişlerimizde mutlaka 3 tane zincir çekeceğiz. Gevşek ördüm. Şimdi ikinci sıramızda aralarda birer zincir çekeceğiz dedik. Bir tane daha zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki ikili trabzanın tepesine tekrar bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir, sıradaki trabzanın tepesine bir zincir ve sıradaki trabzanın tepesine ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. İkinci sıramı da 18 tane ikili trabzan yaparak tamamladım. Sıra geldi üçüncü sıramıza. İlmek kaydırmayı nasıl yapıyorum?
Bu sırada daha net anlaşılır olacaktır. 1, 2, 3. Bakınız şöyle, birinci, ikinci ve üçüncü zincirin tam ortasından bu şekilde tığıma geçireceğim. Tığımı geçirdim, ip aldım ve bu şekilde tığ içinden geçirdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Her zaman 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi aralarda 2 zincir çekeceğim için başlangıçta tekrar bakın buraya 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki trabzana ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim ve bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sık örmeyelim. Elinizin ayarı da değişmesin. Üçüncü sıramı da tamamladım. Aralarda 2 zincir çekerek sıra geldi dördüncü sırama. 1, 2, üçüncüden bu şekilde ilmeği kaydırdım. Üst sıraya 3 zincir çekerek çıkıyoruz dedik. Bu bizim trabzanımız. Şimdi bu sırada aralarda 3 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım ve sıradaki trabzana ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki trabzana ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Aralarda elinizde bu şekilde örerken hafif böyle esneterek şekil verin. Bakın burada 18 tane ikili trabzan yaptık. Arada bir zincir çektik. 3 tane zincirle yukarıya çıktık. 3 zincir, 2 ekstra zincir. 3 zincirle tepeye çıktık. Buraya 3 zincir. 3 zincirle yukarı çıktık. Buraya 4 zincir. 3 zincir üzerine 5 zincir yaparak ilk sıramızı bu şekilde başladık. 8. sıramı aralarda 7 zincir çekerek tamamladım. Daha fazla artırma yapmayacağım. Burası benim 7 zincir çektiğim yer. Şimdi bunu bir ölçelim. Elimizi önce bir şöyle esnetelim. Düzeltelim. Size ben ölçüsünü vereyim. Çok bereketli bir model. Genişliği 18. Sizlere fikir vermiş olur. Çünkü farklı farklı iplerle ördüğümüz için. Şimdi ben 5 sıra daha hiç artırma yapmadan aralarda 7 zincirle devam edeceğim. 5 sıranın sonunda tekrar bakalım. Sizler de kafanıza koyup ölçün. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. 7 zincir çekiyorum. En son artırma sayımız 7 zincir olmuştu. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Kafama yerleştirdim. En az 2 sıra daha örmem gerekiyor. Size kafanıza göre ölçün. Ben de 2 sıra daha öreyim. Sonra şu kenar kısmını nasıl ördüğümü anlatayım. Yedi zincirle sıramı tamamladım. İpimi 3-4 metre uzunluğunda kestim. Şu pulları bu şekilde ipten geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde geçirdim. Toplamda 9 tane pul, 9 tane boncuk kullandım. Aynısı bunun için de geçerli. Size göstermek için bu pulları bu şekilde yerleştirdim. Normalde farklı şekilde olacak bu. Nasıl yapacağız bunu birlikte görelim. İlmek kaydırarak kapattım. Şimdi zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradaki boşluğun içerisine bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum.
Şuradaki trabzanın tepesine bir tane ilmek kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Buraya bir tane sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve şimdi bu görmüş olduğunuz pulu hafif gevşek bir şekilde bu şekilde sabitledim. Bir zincir çek. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıp 4 zincir çekelim. Pulları yerleştirme mantığımız şu: bir boşluğa bir pul, bir tanesi boş, bir sonrakine tekrar pul. Arada boş kalanı boncuk yerleştireceğiz. Birlikte bir tane daha örelim. Bu boş olacak şimdi. Pul, boş. Şimdi pul takacağız buraya. Şimdi buraya boncuğu birlikte dikelim. Şuradan bir tane boncuk seçeyim ben. İpimi buraya sabitledim. Mavi boncuk alalım. Size göstermek için bu. Daha sonra pulları ve bu mavi boncuğu sökeceğim buradan. Geçirdim böyle. Kenarını bu şekilde tamamlayalım. İnce bir ip kullandım. Açıkçası kalın koton iplerle daha çok hoşuma gitti. Ne kadar ip kullandığımıza da bakalım. Yaklaşık olarak 20 gram ip kullandık. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.